Çocuk olunca karı koca arasındaki bağların gevşediğine şahit oluyoruz. Bazen kopmalara sebep oluyor. Annelik duygusu çok fazla yükleniyor kadına ve eşinden uzaklaşmaya başlıyor. Doğal olarak eşi de karısından uzaklaşmaya başlıyor. Bu evlilik içerisinde nasıl dengelenmelidir? Anne baba olduğumuzda karı koca ilişkimizi nasıl dengelemeliyiz? Yani çocuk evliliği gerçekten çok ciddi etkiliyor. Can Gottman hatta şey diyor, yani cidden evliliğe öyle bir gelir ki tabiri caizse hani bomba gibi, hani bunu kötü manada söylemiyor. Yani ama bütün şeyini değiştirir diyor. Etrafındaki sistematiği değiştirir, dengeleri değiştirir, tadını değiştirir. Ama bu değişimin ne minvalde olacağını biz seçiyoruz. Yani bu değişim ne dozda olacak, hangi konularda olacak, iyi manada mı olacak, işte kötü manada mı olacak, bu değişimi birazcık da biz seçiyoruz. Bizim normal şartlar altında bir çocuk sahibi olduğumuzda evet tabii ki eski düzenimizi devam ettirmemiz mümkün değil. Yani bunu kabullenmemiz lazım. Hayatımızın realitesi değişiyor, kimliğimiz değişiyor, duygularımız değişiyor. Artık gerçekten altta çalışan bir application gibi telefonda sürekli olarak bir evlat düşünen bir mekanizma bize yüklenmiş oluyor ve bu çok doğal bir şey. Ama bütün application'larımı aynı anda evlat düşünen bir hale getirmem istenmiyor benden. Bütün uygulamalarımı, değil mi, tamamen evlat endeksli yapmam istenmiyor benden. Bir çocuk sahibi olmanın ilk aylarında birazcık daha yoğun duygular var. Özellikle kadınlarda annelik hormonları, işte lohusalık halleri vesaire derken gerçekten, yani bunu fiziksel olarak da yaşadıkları, zihinsel olarak da yaşadıkları, bilimsel olarak kanıtlanmış, normal şartlar altında olmayan bir kadından bahsediyoruz. Ama bu zamanla yavaş yavaş normalleşmeye başlayan bir süreç. Yani bu anormallik anlamında değil. Sadece olağanüstü bir hal var. Bir küçücük bir çocuk var. Tamamen size bağlı, size muhtaç, size endeksli her şeyle. Yani yemesi, içmesi, işte hastalığı, kendi meramını bile anlatamayan bir halde çocuğun fiziksel özelliklerini kazanmasıyla birlikte annenin de bu şeyleri yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. Birbirleriyle doğru orantılı bir biçimde azalmaya başlıyor. Ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Biz evlendikten sonra çocukla ilgili duygularımız çok yoğun olduğu için ve çocuk hakikaten bir, hani eş, evet aşık olabilirsiniz, farklı olabilir ama çocukla ilgili yaşanılan duygunun tarifi yok. Çünkü o gerçekten size ait bir, yani aidiyet hissettiğiniz bir varlık ve her iki tarafın üstüne üstlük, yani tek bir başına değil. Mesela diyelim ki aşk bir tarafta bitebilir ya da başka bir şey olabilir, değil mi? Diğeri devam ettirebilir. Ama bunda aynı anda her ikisinin de o çocuğa dair bir aidiyet hisleri var, bir bağlılık hisleri var. Ve aynı zamanda çocuk niçin, bir anlamda da bir motivasyonumuz nedir? Tek motivasyonumuz tabii ki bu olmayabilir, olmasın da, ama evliliğimize, değil mi, bir başka bir boyut kazandırmak için, onu olgunlaştırmak adına, onu daha bereketlendirmek adına, daha güzellikler katabilmek adına, eş olarak birbirimize bağlılığımızın artması, aidiyet hissimizin pekişmesi adına da aslında sahip olmak istediğimiz, dünyaya getirmek istediğimiz bir varlık. Tabii ki tek motivasyon bu değil ama bu da güzel bir motivasyon. Şimdi bu varlık bir anda, eğer biz senin dediğin örnekteki gibi bu uygulama yaparsak ne olmuş oluyor? Tam tersine bizim bütün bu söylediğimiz motivasyonun tersine hareket etmemizi sağlıyor. Ama aslında çocuk sağlamıyor. Kim sağlıyor? Biz sağlıyoruz. Çocuğu öyle algıladığımız için, az önce verdiğim örnekte olduğu gibi, evet bir şey var ama ben onu nasıl algılıyorum? Bu çocuk için ben bütün hayatımı vermeliyim ve geri kalan her şey detay önemsiz hale mi gelmeli? Kendime dahil olmak üzere. Emin ol o kadın mesela kendisini de unutuyordur muhtemelen. Kendi ihtiyaçlarını, kendi zevklerini. Bunu mu yapmalıyım, yoksa her şeyi bir dengede oturtacağım? Tabii ki zamanla oturtacağım. Başta dengesizlikler olabilir ve bu da normal. Ama zamanla, aylar geçtikçe bir şekilde çocuk, ben, eşim, ailem, hatta varsa işim, gücüm, dışarıdaki sosyal hayatım, bütün bunları bir dengeye oturtabileceğim bir formüle doğru gidebilir miyim? Evet, yavaş yavaş gidebilirim. Burada sadece biraz başta sabretmek gerekiyor. Yani çocuk doğar doğmaz böyle bir denklemi yerleştirebilen bir aile henüz icat edilmedi. Aynı anda 5 topu birden çevirmeye henüz kimse alışkın değil. Ama zamanla bunu geçmemiz gerekiyor. Geçemezsek ne oluyor? Şunu unutuyoruz. Evliliğin omurgası bir kadın ve erkeğin ilişkisidir. Yani karı koca ilişkisidir. Biz bu omurgayı zedelersek geri kalan her şey, bütün organlarımız, değil mi, çalışsa bile insan bedenen dik duramaz, hareket edemez, hiçbir şey yapamaz.
Evet, karaciğeri hala çalışıyordur, midesi hala çalışıyordur, bağırsakları hala çalışıyordur ama hareket kısıtlanması olur ve gerçekten hareket edemeyen bir varlığa dönüşür. İşte bizim de omurgamız karı koca ilişkisi evlilikte. Nedir bu? Biz her şeyden önce bir karı kocayız ama ondan da önce neyiz? Biz bir kadın ve bir erkeğiz. Yani kendimizi de unutmadan dişil bir karakterimiz varsa dişil özelliklerimizi, eril özelliklerimizi, erkeksek eril özelliklerimizi unutmadan bunun farkında olarak bir yuvayı idame ettirmeye çalışmak. Aksi halde bizim yuvamızı pekiştirsin, güzellik katsın, bize sevgi kaynağı olsun diye dünyaya getirdiğimiz çocuklara sizin yüzünüzden boşandık, sizin yüzünüzden ayrıldık diyebileceğimiz, Allah korusun, bir hak etmedikleri, asla onlarla ilgisi olmayan bir yük yüklemiş oluruz içimizde. Dışımızdan söylemeyebiliriz, ifade etmeyebiliriz iyi bir anne baba olduğumuz için. Ama maalesef içimizde bu duyguları hissetmekten kendimizi alıkoyamayız. Halbuki o çocuklarla ilgili bir dert değil, çocukların gelmesiyle ilgili bir problem değil. Benim o çocuğu ya da çocukları algılamamla ve onu yönetmeyi beceremememle alakalı bir sıkıntı. Burada bizim yapacağımız şey nedir? Evet, önce biz karı kocayız, önce kadın ve erkeğiz, önce biz beraberiz. Evet, bu çocuk da bizim hayatımızın bir parçası. Sürekli çocukla yiyip içmek, sürekli çocukla yatıp kalkmak, sürekli çocukla işte ilgili programlar yapmak, hayatımızın merkezine bir çocuğu getirmek değil. Hayatımızın merkezinde hep beraber ailemiz var. Ben de varım, eşim de var, çocuğum da var. Hatta varsa başka çocuklarım da var. O zaman yeni bir çocuğumuz dünyaya geldiğinde nasıl diğerini unutmuyorsak, değil mi? İkinci bir çocuk dünyaya geldiğinde, dördüncü bir çocuk dünyaya geldiğinde diğer öndeki çocukları unutmuyorsak, bir çocuğumuz dünyaya geldiğinde de eşimizi unutmadan ya da onu sadece artık o çocuğun annesi ya da babası olarak görmeden devam etmemiz gerekiyor. Ama maalesef çocuğunun annesi ve çocuğumun babası diye görme olasılıklarımız oldukça yüksek.